Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 farklı hikaye anlatacağım. Sizden gelen kısa hikayeler serisine başlıyorum. Bir süre bu şekilde bize gönderilmiş kısa hikayeleri sizlerle paylaşacağım. Diğer hikayelerimiz uzundu ama kısa olarak gönderilmiş de pek çok hikaye vardı. Onun için ben de bu seriyi yapmak istedim. İlk hikayemizle başlayalım, keyifli dinlemeler. İyi günler kardeşim. Benim de başımdan geçenler var. Adım Adem, 37 yaşındayım. Evliyim, 2 kızım var, ellerinizden öper. Aslen Sivaslıyım. O zamanlar bir iş vardı. Ayda bir İstanbul'a gidip gelmem gerekiyordu. Çok yorucu olsa da yapmak zorundaydım. Bir gün yine çıktım yola. Sivas'tan sonra Ankara'ya da uğrayıp oradan İstanbul'a geçecektim. Sabaha orada olmak için yola akşam çıktım. Tek başımayım, yol çekilmiyor tabii. Ankara'nın girişine yaklaştım. Karanlık bir yerden geçiyorum. Uzunları da yaktım. Baktım kenarda biri otostop çekiyor. Bana dur işareti yapıyor yani. Yaşlı, 60 belki 70 yaşlarında bir adam. Dur işareti dediğimde bastonunu kaldırdı havaya. Ben de o an durmak istemedim. Anlayamadım daha doğrusu. Dursam mı durmasam mı diye düşünürken çoktan geçmiştim adamı. Yaklaşık 1 kilometre daha gittim. Aynı adamı kenarda yine gördüm. Çok korktum tabii. Acaba benzettim mi diye düşündüm. Hayırdır inşallah dedim. Yanaştım bu sefer adama doğru. Hayırdır amca bu saatte? Burada ne yapıyorsun dedim. Evladım ben yolda kaldım. Beni Ankara'ya kadar götürür müsün dedi. Gel amca dedim. Adam cevap verdi ama yeterli gelmedi tabii. Yürüyerek mümkün değil oraya gelmek. Adam bir de bastonla zor yürüyor. Nasıl gelmiş, nasıl olmuş diye içimi yedi. Aç mısın amca dedim. Şu giriş yerlerinde yemekçiler var. Sana bir şeyler alayım dedim. Yok evladım sağ ol dedi. Bir sessizlik oldu. Adam hiç konuşmuyordu. Ben sordum aklımdakileri. Niye yolda kaldın amca? Başına ne iş geldi dedim. Beni yolda bıraktılar. Arabadan attılar beni dedi. Daha da bir şey anlatmadı. Yalnız arada bir yani 4-5 dakikada bir sen beni Ankara'ya bırakıver diyordu. Az sonra tekrar aynı şeyi söylüyordu. Biraz daha gittik, amca tutturdu geri dön diye ama nasıl telaşlı. Geri dön diyor, başka bir şey demiyor. Amca nereden döneyim, niye döneyim, ne oldu sana diyorum ama yok. Geri dön diyor sadece. Allah'ım bunda da vardır bir hayır dedim. Dönecek yeri buldum, döndüm. Bir süre öyle ters gittik. Sonra dur dedi, durdum. Buyur amca ineceksin herhalde dedim. Evet burada ineceğim dedi. Amca niye gelirken söylemedin de geri döndürdün dedim. Yolu karıştırdım dedi. Hay Allah iyiliğini versin amca. Hadi Allah'a emanet ol dedim. Tekrar döndüm Ankara yoluna. Biraz gittikten sonra baktım ki yol kapanmış. O saatte trafik var. Zincirleme bir kaza olmuş. 6-7 araba birbirine girmiş. Belki ben de dönerek bundan kurtuldum. Bilmiyorum. Ama bu olay bana hiç tesadüf gelmiyor. Amcayı 2 kez görmem, bir anda geri dön demesi, Ankara'ya gideceğim deyip daha gitmeden inmesi, bilmiyorum, kurtulmam için gelen mucizeydi diye düşünüyorum. Hikaye böyle. Bence de tesadüf olamayacağını düşünüyorum. Zaten tesadüflere inanmam. Tek düşündüğüm o binen kişinin sıradan bir insan mı yoksa başka bir şey mi olduğu. Yolda 2 kez görmesi pek normal biri değilmiş gibi gösteriyor. Bizi o ihtimale yoğunlaştırıyor. Belki de Hızır ama gerçeği Allah bilir tabii. Sıradaki hikayemize geçelim. Merhaba Hikaye Saati. Sizlere Bilecik'ten ulaşıyorum. Benim annem musallata uğradı. Ondan bahsedeceğim size. Annem 45 yaşında, kendi halinde bir kadın. Hiç çalışmadı, hep eviyle, çocuklarıyla ilgilendi. Annemin kaderi dayımın evlenmesiyle değişti. Dayım 2. evliliğini yapmıştı. Kadının adı Yeliz.
Yeliz'i biz hiç sevmemiştik. O kadar sahteydi ki. Canım ya, çok sevdim ben seni dedi mesela. Ne ara tanıdı da sevdiyse. Anneme de aynı şeyleri diyordu. Görseniz melek sanırsınız. Ama hepsi numaraymış. Aslında bir şeytanmış. Yeliz dayımla daha nişanlıyken sık sık bize gelirdi. Bana sevgilin var mı diye sorardı hep. Ağzımdan laf almaya çalışırdı. Anlatmazdım hiçbir şeyimi. Yok der, geçiştirirdim. Gel zaman git zaman düğün tarihi belli oldu. Yeliz düğüne az bir zaman kala bize geldi yine. Elinde büyük, kocaman bir hediye paketiyle. Size aldım bunu diyerek getirdi. Annem açtı, baktı, şık bir duvar saati. Pilini de takmış, saatini de ayarlamış, her şey hazır. Sadece takması kalmış duvara. Annem eski saati çıkardı, yerine bu yeni saati taktı. O saat bizim eve girince olaylar başladı. Bir gece su içmeye kalktım, mutfağa gidiyordum. Mutfağa gitmek için de salonun önünden geçmem gerekiyor. Salonun önünden geçerken içeriden bir ses duydum. Annemin sesiydi. Kendi kendine bir şeyler fısıldıyordu. Salona girdim, ışığı açtım. Annem saatin önüne gelmiş, öylece duruyor. Kıpırdamadan saate doğru bakıyor. Hemen anne iyi misin? Kendine gel dedim. Omzuna dokununca uyandı birden. Ben nasıl geldim buraya dedi. Bilmiyorum anne. Hadi gel yatağına yat dedim. Annem de korktu. Ben daha çok korktum. Annem uyur gezer oldu. Deliriyor mu yoksa diye düşündüm. Hayatta en büyük korkum annemin başına bir şey gelmesi. Birkaç gün sonra annemde daha tuhaf şeyler olmaya başladı. Durduk yere sinirleniyordu. Bir tanesini örnek vereyim hatta. Bir gün mutfakta iş yapıyor, ben de odamda ders çalışıyorum. Bir bağırma sesi geldi, koştum hemen. Bardağı düşürüp kırmış ve bana kızıyor. Senin yüzünden düşürdüm diye. Ben ne yaptım anne? Odamdaydım dedim. Sen koymuşsundur bu bardağı kenara dedi. Saatlerce söylendi. Annem böyle biri değildi. Babamla da eften püften sebeplerle tartışmaya başladı. Babam boyacıydı, iş elbiseleri vardı. Onlarla eve gelince üstünden boya kalıntıları falan dökülürdü. Annem yıllarca buna hiçbir şey demezdi. O dökülenler alın teri derdi. Ama sonra babam eve geldiğinde ona bağırmaya başladı. Bıktım senin pisliğinden diyordu. Annemi tanıyamıyorduk. Ne oldu sana anne? Eskiden böyle değildin deyince bıktım en sonunda. Nereye kadar dayanacağım diye cevap veriyordu. Böyle böyle derken uyur gezerlikleri de arttı. Bir gece açtım gözümü, annem tepemde dikiliyor. Öyle korktum ki. Çığlık atınca annem kendine geldi. Yine ben neredeyim, ne zaman geldim buraya dedi. Babama seslendim, götürdü odaya. O olaydan sonra korkumdan kapımı kilitlemeye başladım. Çünkü annem uyur gezer haldeyken bilinci yerinde olmuyor doğal olarak. Bana bir şey yapar diye korkuyorum ki yapabilirdi de. Öyle bir hale bürünüyordu. Biz bu durum ne diye düşündük, durduk. Doktora götürmek istedik ama gelmedi. En son filmin koptuğu yer annemi seccadeleri keserken bulmam oldu. Odasının kapısı açıktı. Uzun süre içeriden çıkmamıştı. Ne yapıyor diye merak ettim. Odasına girdim. O an gördüklerim karşısında şok oldum. Annem normalde namazında niyazında bir insandı. Ama bu durumlardan dolayı namazını da bırakmıştı. O gün de gördüm ki evdeki seccadeleri kesiyor. Bunu yaparken de Kur'an'ın üzerine oturmuş. Hemen koştum, almaya çalıştım elinden. Delirdin mi? Ne yapıyorsun sen dedim. Kalktı ayağa. Kalkınca Kur'an'ı da aldım hemen. Yaklaşma benim yanıma. Yoksa seni de keserim dedi. Gözleri kocaman.
Suratı bir değişik, annem değil sanki. Kaçtım odadan, kapıyı da kapattım. Annem içeriden çıkmaya çalışıyordu. Ama anahtarı dışarıdaydı. Kilitledim, hemen babamı aradım. Babam gelince anlattım. Çok şaşırdı tabii. Ben hoca getireceğim eve. Sen bekle dedi. O evde annemle bir dakika bile yalnız kalmak istemiyordum. Babam gelene kadar okumadığım dua kalmadı. Odadan annemin çığlık sesleri geliyordu. Ağlıyordum bir taraftan. Az sonra babam yanında sakallı, yaşlı bir adamla geldi. İçeri girdiler. Hoca oymuş. Nerede eşin dedi. Odada dedi babam. Kapıyı açtık. Açtığımızda annemin elleri, kolları kandı. Kendisine zarar vermiş. Hoca yaklaştı anneme. Hoca yaklaştıkça annem titremeye başladı. Gideceğim ben diye bağırıyordu. Hoca yaklaştı, tuttu kolundan. Çevirdi kolunun iç tarafını. Annemin kolundaki kesilen yer tıpkı bir göz işaretiydi. Öyle kesmişti. Hoca okudu, üfledi. Okurken esneyip duruyordu. Ağzı hiç kapanmıyordu. Sonra biz de esnemeye başladık. Kendimize engel olamıyorduk. Hepimizin üstüne ağırlık çöktü. Sonra hoca kalktı, evi gezmeye başladı. Salona gelince saate doğru iyice yaklaştı, indirdi duvardan. Bu saatte var ne varsa dedi. Tabii hemen Yeliz geldi aklıma. Açtık saati. İçinden 2 tane muska çıktı. Hoca açtı onları. İçinde acayip yazılar, şekiller vardı. Annemin resmini yapıştırmış bir de. Sonra anladık tabii. Sırf saatin içini fark etmeyelim diye piline kadar takmış. Direkt duvara takalım, fark etmeyelim diye. Yeliz böyle bir şeytan işte. Hoca uzun bir süre kaldı. Sonra annemin bir kıyafetini istedi. Çalışması 2 hafta falan sürdü. Annem de Allah'ıma bin şükür yavaş yavaş düzeldi. Bu olayları ben dayıma anlattım. Bana inanmadı. Sonra babamla da konuşturdum. O zaman inandı. Yeliz'le büyük bir kavga etmişler. Ayrıldılar tabii. Dayıma da bir şey yapmasın diye koruma yaptırdık. Çünkü ondan her şey beklenir. Yeliz neden yaptı bunları derseniz hiçbir sebep yok. Annem ona görümcelik değil, ablalık yaptı. Kıskançlık mı dersiniz, çekememezlik mi dersiniz, yoksa psikopatlık mı dersiniz bilmem. Biz bu olaydan kurtulduk ama o manyak başkalarına da yapabilir bunu. Sana yazıyorum ki insanlar dinlesin, bilinçlensin. Hikayemi yayınlarsanız sevinirim. 2. hikayemiz de böyleydi. Herkes dikkat etsin işte, herkesin hayatına böyle insanlar girebilir. Annesi için de çok üzüldüm tabii. Allah bir daha yaşatmasın. Çok da uyanıkmış. Saatin içine saklamasından bu anlaşılıyor. Pilini takmış, saati ayarlamış ki incelemeden direkt taksınlar diye. Vallahi ben evde nerede büyü var diye arasam herhalde duvar saatine hiç bakmam. Hiç aklıma gelmez. O da bunu düşündü demek ki. Vallahi yatacak yerin yok Yeliz. Allah böylelerinin şerrinden hepimizi korusun. Son hikayemize geçelim. Selamlar. Ben hikayelerinizi takip edip dinlerken bir anda yazmaya karar verdim. Benim de enteresan bir hikayem var. İş yerinde çok samimi olduğum, yediğim içtiğim ayrı gitmeyen bir abla vardı. Yaşı benden büyüktü ama çok iyi anlaşıyorduk. Bu abla bir gün bana tanıdığı çok iyi bir falcı olduğundan bahsetti. Gidelim dedi. Pek ilgim yoktur fala ama ısrar edince de kırmadım. Olur gidelim dedim. Bir hafta sonu gittik falcıya. Falcı deyince ben çok farklı birini hayal etmiştim. Ama benim yaşlarımda bir gençti. Adı da Murat'mış. Tarot falı, yüzük falı, kahve falı, su falı, kum falı, aklınıza ne geliyorsa hepsine bakıyormuş. O abla baktırdı önce. Ablaya 1 saat kadar baktı. Hiç durmadan anlatıyordu.
Bir insan kafamdan uydurayım da yalan yanlış şeyler anlatayım dese o kadar hızlı imkanı yok, uyduramaz. Ben o zaman inanmaya başladım zaten. Bir de ne dese abla evet çok doğru diyordu. Ablanın her şeyini bildi. En son eline baktı. Bir şeyler daha söyledi. Sonra sıra bana geldi. Bana da tarot baktı. Tabii doğum tarihimi, anne adımı falan da aldı. Gerçekten birçok şeyi bildi. En son elimi tuttu bakmak için. Dokunduğunda direkt elektrik çarptı zaten. Güldü bakıp. Çok garip bir enerjisi vardı. Çekiyordu insanı kendisine. Ablayı tanıdığı için biz faldan sonra biraz daha durup sohbet falan ettik. Sonra numaralarımızı alıp verdik birbirimize. Çıkarken de gelecek olursam ben önceden ararım sizi dedim. Aramana gerek yok. Ben geldiğini bilirim zaten dedi. Tüylerim diken diken oldu. Çıkınca sordum ablaya. Bu nasıl biri abla? Ne kadar değişik dedim. Çok iyidir aslında. Tanıyınca anlarsın dedi. Neyse eve geldim. Üzerimi değiştirdim. Oturuyordum. Mesaj geldi. Baktım Murat. İyi akşamlar. Rahatsız etmedim umarım yazmış. Estağfurullah. Size de iyi akşamlar dedim. Sonra bir mesaj daha geldi. Hep yarışma programlarımı izlersin. Güzel diziler de var. Onlara bakmıyor musun yazmış. Bu ne demek böyle diye mesajı düşünürken dank etti. Televizyon açıktı ve bir yarışma programı vardı. İnanılmaz korktum. Belki güleceksiniz bana ama o an telefonumu kapattım tamamen. Sanki beni telefonun kamerasından görüyormuş gibi düşündüm bir an. Saçmaladığımı anlamam uzun sürmedi. Ama çok korkmuştum tabii. Düşünsenize, size biri o an ne yaptığınızı anlatan bir mesaj atıyor. Yerimde olsanız ne yapardınız? Yazmaya karar verdim ben de. Ne diyorsun sen? Ne izlediğimi nereden biliyorsun dedim. Bir mesaj daha geldi. Çay kaynamış. Sonunda da bir gülücük. Ben ocağa çay koymuştum. Demlenmesini bekliyordum bir taraftan. Tabii iyice korktum. Hemen ablayı aradım, anlattım. Abla böyle böyle, bu çocuk bana mesaj atıyor dedim. Abla da çocuğun 6. hisleri kuvvetli. Sen de gördün zaten. Rahatsız oluyorsan söyle, bir daha yazmaz dedi. Ben tam rahatsız oluyorum, yazma lütfen yazacaktım ki daha yazmam bitmeden hop bir mesaj daha. Neden rahatsız oldun ki? Benden sana zarar gelmez. Aksine istersen seni korurum bile yazmış. Sonra da aradı. Korksam da açtım. Ne demek oluyor tüm bunlar? Beni rahatsız ediyorsun, korkutuyorsun dedim. Korkma benden. Seninle çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir şans ver bu arkadaşlığa dedi. İstemiyorum dedim, kapattım. Ama böyle bitmedi tabii. Numarasını engellesem de farklı numaralardan bana mesaj atmaya devam etti. Hep o an ne yaptığımı söylüyordu. Bana hep gözünün üstümde olduğunu hissettiriyordu. Bir süre sonra bunaldım bu durumdan. Numaramı da değiştirdim. Ama ne oldu dersiniz? Yine buldu beni. Ablaya durumu defalarca anlattım. O da şaşırıyordu. Benim yüzümden oldu diyordu ama çözüm bulamıyordu. En son ben iyi bir havas hocasına gideyim dedim. Araştırdım, buldum. Hoca bana o kişinin birçok cini olduğunu, sürekli benim yanıma gönderdiğini söyledi. Yanına gittiğim ilk gün cini de benimle evime kadar gelmiş ve bütün haberleri ondan almış. Neden yapmış bunları dedim. Sana aşık olmuş. Kendine bağlamaya çalışmış dedi. Bana koruma yaptı hoca. Seni hiçbir cin izleyemeyecek. Hatta bulunduğun yerde bulunamayacak. Eğer bu muskayı hep takarsan dedi. Hiç çıkarmadım zaten. Tuvalet, banyo hariç. O yüzden oralardan da çabuk çıkmaya çalışıyorum. İçeride korumasızım çünkü. Çok şükür bir sorun da yaşamadım. Sizlere tavsiyem asla falcıya falan gitmeyin.
Ben gittim, işte böyle başıma gelmeyen kalmadı. Hem de çok günah zaten. Allah affetsin beni. Umarım herkes için bir ders olur. Sevgiler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Son hikaye için de şunu söyleyeceğim. Çok fazla falcı hikayesi geliyor. Herkes çok acayip şeyler yaşamış. Ben de asla gidilmesini tavsiye etmiyorum. Gidince ne oluyor yani? Eski hikayelerimizde rüyasında ne görse onu yaşayan, gelecek hakkında bilgilere ulaşan biri vardı. Mutlu muydu peki? Biz o hikayede geleceği bilmenin hiç de iyi olmadığı sonucuna ulaşmıştık. Ama insanlar hala akın akın falcılara gidiyor, onlara para kazandırıyor. Gittin falcıya, dedi ki yakın zamanda bir cenaze olacak, falında gözyaşı var. Atıyorum şu an. Ne yapacaksınız bunu öğrenince? Elinizden bir şey gelmez, ölecek olanın ömrünü uzatamazsınız. Bu bilgi sizi delirtir sadece. Sürekli kime ne olacak diye düşünürsünüz. Bir de üstüne para vermiş olursunuz. Bu falcılar kendileri farkında olsun olmasın bilgileri cinlerden alıyorlar. Yoksa hepimizin kahveye baktığında gördüğü şey telve. Bakan kişi bir şekle benzetip yorumlar yapıyor ama bu yorumları ona söyletenler var. Hatta ben öyle bir bilgi duydum ki bununla ilgili. Kur'an'ı tuvalete koyuyorlarmış, melekleri ve Müslüman cinleri bu şekilde rahatsız ediyorlarmış. Bilgileri de bu yolla alıyorlarmış. Yani Kur'an'ı tuvaletten çıkarmak için karşılığında bilgi istiyorlarmış. Bütün falcılar demiyorum da böyle yapanlar da varmış. Allah kahretsin bunları. O yüzden gitmeyin. Bir ay boyunca çalışıp kazandığınız paranızı gidip de falcıya falan vermeyin. Hem yazık hem de günah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü hikayelerin de sonuna geldik. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.